Hepinizden merhaba. Eş zamanlı maliyet sunumunu yapmak üzere İAS Genel Müdürü Sayın Akın Mumcuoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün dijital dönüşüm süreçleri ve yeni versiyonumuz 8.02'den bahsediyoruz. Dijital dönüşüm kavramı artık hepimizin hayatında. Bu süreçte her zamankinden daha fazla hız ve verimliliğe ihtiyaç duyuyoruz. Ben de sunumumda maliyet sürecinde gerçekleştirmiş olduğumuz yeniliklerden bahsedeceğim. Öncelikli olarak sistemimizde yer alan maliyet çeşitlerine bakacak olursak, farklı amaçlarla farklı maliyet değerleri üretebilmek için kullanmış olduğumuz maliyet yapıları var. Standart maliyet yapısı, bizim özellikle teklif ve sipariş süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz, mühendislik verileri üzerinden çalışan, yani sistemde tanımlamış olduğumuz ürün ağacı ve rota verileri üzerinden çalışan, maliyet değerlerinin üretildiği maliyet yapısı. Fiili maliyet yapısı ise süreçlerimizin tamamlanmasının ardından sistemde oluşan gerçek veriler üzerinden ürüne katma değer yaratan tüm faktörlerin dikkate alındığı ve bize net üretim maliyetlerini sunan üretim yapısı. Eş zamanlı maliyet yapısı 8.02 versiyonuyla bünyemize kazandırmış olduğumuz, özellikle hız ve verimlilik odaklı olarak oluşturduğumuz maliyet yapımız. Eş zamanlı maliyet yapısının detaylarından birazdan bahsedeceğim. Yine sistemde tanımlamış olduğumuz bütçeler üzerinde, tamamen bütçe verileri üzerinden çalışan, fiili maliyet yapısında oluşturduğumuz maliyet yapısına paralel olarak veri üreten bütçe maliyet yapısı, ve özellikle proje yönetimini takip eden ve proje yönetimiyle ilgili gereken maliyet değerlerinin izlendiği proje yönetimi maliyet yapısı. 8.02 versiyonunda sistemimize katmış olduğumuz eş zamanlı maliyet yapısına bakacak olursak, aslında fiili maliyet yapımıza alternatif olarak kullanabileceğimiz bir maliyet yapısından bahsediyoruz. Eş zamanlı maliyet yapısı, dönem içerisindeki süreçlerimiz ilerlerken, yani satın alma, üretim ve satış gibi aktivitelerimiz gerçekleşirken, maliyete kaynak olabilecek tüm işlemlerin yapılmasının ardından otomatik olarak tutarlandırma ve muhasebeleştirme gibi işlemlerin yapılıp, maliyet değerlerinin oluşması anlamına geliyor. Maliyet sisteminin, yani eş zamanlı maliyet sisteminin bizim için en büyük avantajı, sistem içerisinde, yani dönemimizi daha tamamlamadan istediğimiz her anda ilgili maliyet değerlerine ulaşıp bunlarla ilgili gereken raporları sistemden sağlayabiliyor olmak. Aynı zamanda dönem sonunda gerçekleştirmiş olduğumuz aktivitelerin bir kısmını da dönem içerisinde yaptığımız için maliyetlendirme süreçlerimizin de çok daha hızlı bir şekilde tamamlanabilmesini sağlıyoruz. Eş zamanlı maliyet sisteminde süreçlerimiz ilerlerken, örneğin sistemde satın almaya ait işlemimizi yaptıktan sonra gelen faturanın farklı olması gibi, yani bizim planladığımız maliyet değerleriyle gerçekleşen maliyet değerlerinin birbirinden farklı olması gibi durumlar sistem tarafından otomatik olarak kayıt altına alınmakta ve bu fark kayıtları dönem sonunda ilgili kayıtların üzerine yüklenerek fiili maliyet değerlerine ulaşmayı sağlamakta. Fiili maliyet yapımızla eş zamanlı maliyet yapısını yapısal olarak karşılaştıracak olursak eğer, fiili maliyet yapısının sistemimiz üzerinde gerçekleşebilmesi için ilgili dönemin tamamlanmasını bekliyoruz. Ve bunun ardından bizim için önemli olan gerekli kontrolleri yaptıktan sonra tutarlandırma, iş emri maliyetlendirme ve gereken muhasebe işlemlerini iteratif olarak çalıştırıyoruz. Eş zamanlı maliyet yapısında ise bizim için zaman alan,
tutarlandırma ve muhasebeleştirme işlemlerini dönem içerisine çekerek hem ihtiyacımız olan maliyet değerlerini dönem içerisinde üretiyoruz, hem de dönem sonunda sadece ilgili fark kayıtlarını ham madde seviyesinden yukarı doğru ürün seviyesine doğru taşıyarak fiili maliyetlendirme sürecini tamamlıyoruz. Dönem sonunda tek yaptığımız şey bu fark kayıtlarının sistem tarafından proses edilmesi ve oluşan fark kayıtlarının muhasebe entegrasyonunun tamamlanması. Bu açıdan baktığımız zaman da dönem sonu işlemlerimizin eskisinden çok daha hızlı ve çok daha verimli bir şekilde gerçekleşebileceğini görüyoruz. Bunun dışında maliyet sistemimiz üzerinde yapmış olduğumuz yeniliklerden bahsedecek olursak, bu başlıkta bahsedeceğimiz yenilikler aslına bakarsanız hem fiili maliyetlendirme yapısı için kullanabileceğimiz hem de eş zamanlı maliyet için kullanabileceğimiz içerikler barındırıyor. Öncelikli olarak Bahtiyar Bey'in sunumunda bahsetmiş olduğu paralel çalışma işlemini bizim için uzun süren maliyetlendirme süreçlerinde kullandık. Tutarlandırma, iş emri maliyetlendirme ve muhasebeleştirme işlemlerini arka planda paralel yapılar üzerine çalışarak işlemlerin olduğundan çok daha kısa bir zaman içerisinde tamamlanmasını sağladık. Tabii bu gelişmeleri yaparken sistemin diğer tüm alanlarında, maliyetle ilgili diğer tüm alanlarında algoritmalarımızı da iyileştirerek bu süreçlerin daha verimli şekilde, daha az kullanıcı müdahalesiyle gerçekleştirebilmesini sağladık. Örneğin iş emri havuzuna dahil ettiğimiz kayıtları iteratif bir şekilde çalıştırarak, çünkü artık paralel çalışma mantığıyla süre açısından ciddi anlamda bir performans kazandık. Bu kazanmış olduğumuz performansı verimlilik alanında arka planda uygulamaları iteratif bir şekilde çalıştırarak, yani sistemin ilerleyebileceği en son noktaya kadar ilerleyebilmesini ve bundan sonra sadece kullanıcı müdahalesi olan durumların gerçekleştirilmesini sağladık. Yine burada uygulamalarımız üzerinde maliyetlendirme süreçlerini daha verimli bir şekilde yönetebilmek için kokpit ekranlarıyla tek ekran üzerinden tüm maliyet sürecini hem izleyebilmeli hem de gereken adımları çalıştırabilir hale getirdik. Yine sistem üzerinde hazırlamış olduğumuz maliyet akışı üzerinde her bir adımımızın, her bir işlemimizin hangi aşamada olduğu ile ilgili bilgilere erişebilir hale getirdik. Yine bu ekranlar üzerinde, kokpit ekranlarımız üzerinde süreç videolarına ve yardım dokümanlarına hızlı bir şekilde ulaşabilmeyi sağladık. Bu alanda yapmış olduğumuz işlemleri biraz daha sayısal verilerle ifade etmemiz gerekirse, yeni versiyonumuzdaki iş emri maliyetlendirme proseslerini, süreçlerini gerçek veriler üzerinde denedik. Burada da seçmiş olduğumuz 6 aylık üretim verileri üzerinde, gerçek üretim verileri üzerinde yaklaşık olarak ham madde seviyesinden ürün seviyesine doğru 7 seviyeli üretim yapısının bulunduğu bir yapıda, ki burada hem normal iş emirleri hem demontaj tarzında iş emirleri de yer alıyordu. Yaklaşık olarak 570 bine yakın iş emrini ve 4 milyonun üzerindeki envanter hareketinin maliyetlendirme sürecini izledik. Burada izlemiş olduğumuz veriler üzerinde dakikada ortalama 800 iş emrinin maliyetlendiğini ve bu maliyetlenen iş emirleriyle ilgili kayıtların arka planda tutarlandırıldığını gözlemledik. Bu sürece genel olarak baktığımızda bir aylık maliyetlendirme sisteminin yaklaşık olarak 2 saat gibi bir süreçte tamamlandığını görebildik. Kullanıcı arayüzleri tarafında yapmış olduğumuz çalışmalara bakacak olursak, öncelikle maliyetlendirme tarafında da bir kokpit uygulamasıyla tüm süreçlerimizi toparladık. Bu ekran üzerinde Flow menü üzerinde maliyetlendirme ile ilgili süreçlerimizi hazırladık ve bu süreçlerin hangi aşamada olduğu ile ilgili bilgileri sisteme tanımladık. Yine bu ekran üzerinden her bir prosesle ilgili, örneğin tamamlanmayan adımlarımızla ilgili
Kutucukların üzerine tıkladığımız zaman ekranın sağ tarafında bu sürecin çalıştırılabilmesi ve yapılması gereken diğer aksiyonlara ulaşabilme imkanı verdik. Böylelikle bu ekran üzerinden ayrılmadan kolayca tüm maliyet süreçlerini yönetebiliyoruz. Yine bu ekranlar üzerinde maliyetlendirme adına ihtiyaç duyduğumuz tutarlandırma işlemleri veya maliyet merkezi muhasebesi veya iş emri maliyetlendirme gibi uzun süren aktivitelerimizle ilgili özet verilerimize ulaşabiliyoruz. Yine bu ekran üzerindeki yer alan sayısal değerlerin üzerine tıkladığımız zaman ekranın orta bölümünde yer alan tablo üzerinde ilgili kayıtların görüntülenebilmesi ve bunların maliyetlendirilebilmesi, resetlenebilmesi veya ilgili kaydın detayına ulaşabilmesi veya ilgili kaydın üzerinde yer alan malzeme kartına ulaşabilmesi gibi imkanları kolay bir şekilde erişebilir hale getirdik. Yine kokpit ekranımız üzerinde uygulamamızın paralel olarak yani multi-thread çalışma modunda arka planda nasıl bir çalışma mantığı hazırladığını, çalışan işlemlerimiz üzerine ne kadarlık bir veri yoğunluğu olduğu ve bu her bir işlemin üzerindeki veriyle ilgili hangi aşamada olduğu şu anda ilgili maliyetlendirme sürecini tamamlayıp tamamlamadığı gibi bir işlemi bu ekrandan izleyebiliyoruz. Çünkü bir maliyet sürecini artık başlatmamız birbirine paralel 10 ya da 15 tane maliyet sisteminin arkada birbirine paralel olarak çalıştığı anlamına geliyor. Yine bu ekran üzerinde bahsedebileceğimiz bir başka özellik, maliyet kokpiti üzerinden bir takım hata analizlerini çok daha hızlı bir şekilde yapabilmek. Sistemde oluşan hata kayıtlarını, yani kullanıcının müdahale etmesi gereken noktaları gruplandırılmış bir şekilde bu ekran üzerinde gösterebiliyoruz. Ve bu kayıtlarla ilgili, bu işlemlerle ilgili gerekli aksiyonlar alındıktan sonra bu ekran üzerinden yine seçilen kayıtların maliyetlendirilmesini başlatarak maliyetlendirme sürecini yürütebiliyoruz. Buraya kadar 8.02 versiyonumuz üzerine yapmış olduğumuz yenilikleri özetlemeye çalıştım. Şimdi bundan sonraki sunum için Çiğdem Dönmez'i sahneye davet ediyorum.